Değerli izleyicilerimiz, Fransa'da özellikle göçmenler tarafından yakından takip edilen bir gelişme var. Bu haberi hemen sizlerle paylaşacağım. Fransa'da inşaatta çalışan ve ülkede resmi olarak oturum hakkı bulunmayan Fas asıllı Ahmet adlı kişi başladığı açlık grevi sonrasında oturum hakkı elde etti. Bununla ilgili detayları hemen aktarıyorum sizlere. Fransa'nın doğusunda yaşayan Faslı Ahmet, kaçak olarak geldiği Fransa'da inşaatlarda çalışmaya başladı. Fransa'da tanıştığı Florence isimli kadınla evlilik hazırlığı içerisine girdi. Ancak kendisine yaşamış olduğu kentin valiliğinden ülkeyi terk et yazısı geldi. Ahmet aynı zamanda çalışmış olduğu inşaat şirketinden de resmi olarak çalışma daveti aldı. Buna rağmen kendisini ülkeden çıkarmak istediler. Fransa'dan sınır dışı etmek istediler ve bunun ardından değerli izleyicilerimiz Florence yani nişanlısı ve kendisi Ahmet açlık grevine başladı. Bunun ardından da kamuoyunda özellikle sosyal medyada kısa zamanda bu ses getirdi ve ardından kendisine valilikten bir yazı geldi. Ülkede kalabileceği söylendi. Şimdi Ahmet bana göre çok şanslı. Fransa ve Avrupa'nın diğer noktalarında Ahmet gibi olan binlerce, yüz binlerce insan var. Bu insanların tek bir amacı var. İnsan gibi yaşayabilmek, insani çerçevede hayatını sürdürebilmek. Ancak Avrupa'nın vahşi kapitalizmin göçmenlere olan bakış açısı hiçbir zaman değişmedi. Oysa bakın Fransa ve Cezayirli, Faslı biri, Fas'ın geçmişine baktığımız zaman Fas'ın bütün yeraltı kaynaklarını, yerüstü kaynaklarını sömüren, Fas'ta iç savaşlar çıkartan, karıştıran ülkenin de Fransa olduğunu gözlemliyoruz, biliyoruz. Ona rağmen bu insanlara yiyecek ekmeği kendi ülkelerinde bırakmayan, sömüren, özellikle Kuzey Afrika ülkelerini sömüren, Afrika'yı sömüren Fransa'nın bu insanlara, bu ülkenin insanlarına yaklaşımını bir kez daha görüyoruz. Bu insanların hiçbir tanesi bizim vatandaşlarımız da dahil olmak üzere bu insanların hiçbiri yoksa Fransa'nın bizim vatandaşlarımız da dahil olmak üzere kara kaşına kara gözüne meraklı değiller. Hepsinin tek bir amacı var: insanca yaşayabilmek. Bakın Kuzey Afrika diyoruz, Fas, Tunus, Cezayir, Libya gibi ülkeleri düşündüğümüzde haritayı gözünüzün önüne getirin. Bu ülkelerin neredeyse tamamını Fransa ve Batı sömürdü, sömürmeye devam ediyor. Hala sömürmek istiyor. Ancak üzülerek görüyoruz ki bu ülkelerin insanları da hala bunu anlamak istemiyorlar. Cezayir'le ilgili biliyorsunuz Fransa katliam yaptı. On binlerce insanı öldürdü Cezayir'de. Türkiye bunu dile getirdiği zaman Cezayirliler çıkıp bu bizim iç meselemizdir, bize karışmayın dediler Türkiye'ye. Bir de işin böyle bir boyutu var. Bakın Türkiye savunma sanayi özellikle geliştikçe Afrika ülkelerine olan ilgisi daha da artıyor. Libya'da biliyorsunuz darbeci Hafter'i destekledi Macron, Fransa Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin olaya girmesiyle beraber, Libya'ya girmesiyle beraber bütün dengeler değişti. Türkiye ile Fransa hala Libya'da büyük bir sürtüşmenin içerisinde. İşlerine gelmiyor arkadaşlar. Bu Fransa ve benzeri ülkeler sömürmeye alışmışlar. İnsanları öldürmeye alışmışlar. Katliamlar yapmaya alışmışlar. Onun için şu anda Fransa'da bu Faslı Ahmet'in yaşadığına da ben şaşırmıyorum. Sosyal medyada gündem olunca bu adama tamam kal dediler, mecburiyetten kal dediler. Yoksa bu devleti yönetenler valisinden tutun bilmem cumhurbaşkanına kadar hiçbiri, bir tanesi göçmen istemiyor arkadaşlar. Avrupa'nın göçmen politikası zaten ortada. Bu insanlar hiçbir şekilde bir tane dahi göçmenin Avrupa Birliği topraklarına girmesini istemiyorlar. Yunanistan'dan tutun bütün o Akdeniz ülkelerini bir düşünün. Afrika'dan akın akın ya da Türkiye üzerinden akın akın gelmek isteyen insanlara ne tür işkenceler yapıyorlar, bu insanları ne hale sokuyorlar. Evet, Fransa'daki bu olay bir kez daha bize gösterdi ki Fransa sömürgeci, göçmen istemiyor. Hiçbir şekilde kimsenin de ülkeye gelmesine göz yummuyoruz diyorlar. Açık açık bunu ifade ediyorlar. Zaten biliyorsunuz bir de Müslüman düşmanlığı söz konusu Fransa'da.
bir sürü olaylar oldu. Macron ülkedeki sağcıların, milliyetçilerin oylarını alabilmek için Müslümanlara yapmadığını bırakmadı. Biliyorsunuz yine Macron bir yasa çıkardı. Ülkedeki tüm imamları Macron'un kendisi atayacak. Fransa devleti atayacak. Daha önce biliyorsunuz Türkiye'den ya da ülkedeki Müslümanlar hangi ülkedense o ülkeden imamlar gelebiliyordu. Bunu yasakladılar. Biz karar vereceğiz, biz yetiştireceğiz dedi. Din, dil özgürlüğü denilen bir şey var. Her seferinde insan haklarından, demokrasiden bahseden bu ülkelerin ne kadar demokrat, ne kadar insan haklarına önem verdiğini bir kez daha görüyoruz ve gözlemliyoruz. Bu mu din özgürlüğü, bu mu dil özgürlüğü diye insan tabii ki sormak istiyor. Değerli izleyicilerim bakın, sadece Türkiye kökenli yaklaşık 500 bin kişi Fransa topraklarında yaşıyor. Minimum 500 bin kişi, tam rakamlar belli değil. Ama şunu söyleyebiliriz, bu vatandaşlarımızın belki de büyük bir çoğunluğu artık Fransa'da geleceğiyle ilgili kaygılar taşıyor. Çünkü milliyetçilerin oyunu alabilmek için bu siyasetçiler kendi koltuklarını koruyabilmek için her fırsatta göçmenlerin sırtına binmeye devam ediyor. Göçmenler aleyhine yasalar çıkarmaya devam ediyor. Maalesef Müslüman olmak ülkede suç haline gelecek böyle bir görüntü var. Birileri İslam adı altında suç işlemiş olabilir. Birileri İslam'ın adını kullanarak kötülükler yapmış olabilir. Bu kötü insanların cezaları kendilerine aittir. Siz diğer Müslümanları, İslam dinini seçenleri siz cezalandıramazsınız. Toplumun geneline yayamazsınız arkadaşlar. Bu insan haklarına aykırı bir durum. Her seferinde insan haklarından, demokrasiden bahsediyorlar ama görüyoruz ki maalesef ve maalesef kendilerinin bundan haberi yok. Macron da bir de Türkiye düşmanlığı türemiş vaziyette. Özellikle az önce anlatmaya çalıştım. Libya'dan dolayı Macron şunu söylüyor. Diyor ki buralara gelmeyin. Buralar benim dükkanım diyor. Buralar benim topraklarım diyor. Resmen bunu söylüyor. Libya'yı ben sömüreceğim diyor. Evet. Petrol zengini bir ülke, yeraltı kaynakları zengin bir ülke. Bunu kimseye yedirmek istemiyor. Yine Macron biliyorsunuz Yunanistan'ın davetiyle savaş gemilerini Ege Denizi'ne gönderdi. Neden? Türkiye'ye sözde gözdağı verecekler. Doğu Akdeniz'de biz petrol, doğalgaz aramayalım diye. Yunanistan'ı anlatmaya gerek yok. Acınacak halde zaten. 8-10 milyonluk kendinden haberi olmayan, Avrupa Birliği'ni arkasına alan, Avrupa Birliği'nin ağzıyla konuşan, Avrupa Birliği'nin gücünü bir şey sanan bir ülke. Fransa'ya davette bulundu. Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol, doğalgaz arıyor. Avrupa Birliği'nin yeraltı kaynaklarını almak istiyor. Aslında bizim kendi sınırlarımız, mavi vatanımızın içerisinde hiçbir sınıra tecavüz etmeden aradığımız petrolü, doğalgazı bulduk diye, bulacağız diye çıldırdılar. Şimdi yine bakıyoruz Yunanistan silahlanmaya devam ediyor. Ne oldu? Macron Fransa savaş gemilerini gönderdi Ege Denizi'ne, geldikleri gibi gittiler. Ne oldu? Ne oldu? Türkiye korktu mu? Aramayı durdurdu mu? Ne oldu kardeşim? Ne oldu? İşte arkadaşlar Fransa'nın, Avrupa Birliği'nin gerçek yüzü bu. Bu insanlar sömürmeye alışmışlar. İnsanların kanını emmeye alışmışlar. Bunlar katliama alışmışlar. Bunlar başkalarının gözyaşıyla beslenen ülkeler arkadaşlar. Evet, bunlar bakın yüz binlerce, milyonlarca mülteci var, göçmen var bu ülkelerde. İnanın bana kara kaşımıza, kara gözümüze meraklı değiller bunlar. Bunlar ülkelerinin daha fazla ülkeyi sömürmesi için işçiye ihtiyacı var. Yoksa bir kişiyi bile bu ülkeler almazlar arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın arkadaşlar. Kara kaşımıza, kara gözümüze meraklı değiller. Ben bunları anlatırken bölücülük yapmıyorum. Irkçılık hiç yapmıyorum. Bak şunun için anlatıyorum. Bu siyasetçileri anlatıyorum. Bizim Fransız halkından bahsetmiyorum ben. Yöneticileri anlatıyorum ben. Halkla bir sorun yok. Bu siyasetçiler koltuklarını korumak için, daha fazla sömürmek için insanları kullanıyorlar. Evet. Bunlar göçmen ölmüş. Yollarda işte Akdeniz'de boğulmuş. Botları batmış, ölmüş. Bunların umurlarında bile değil. İnsan olarak görmüyorlar. Hiçbir şekilde de görmeyecekler. Lütfen bunu unutmayın.
Maalesef tablo her geçen gün Avrupa'da göçmenler aleyhine gelişiyor. Çıkartılan yasalar öyle ki başka dine mensup olmak neredeyse suç. Birilerinin yapmış olduğu yanlışları, hataları gelip koskoca bir dine mensup olan insanların sırtına yıkmak istiyorlar. Maalesef tablo bu. Değerli izleyicilerimiz, sizler bu konuyla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Yine gündeme getirmemizi istediğiniz konular varsa lütfen bunları da videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere ulaştırabilirsiniz.